Buraya gelmen bilinçli bir seçim değildi. Modern dünyanın gürültüsünden, o bitmek bilmeyen dikkat dağıtıcı akışından kaçmak için yola çıkmadın. Kendini bulmak gibi basmakalıp tüketilmiş bir arayışın da yoktu. Hayır, bu yolculuk seni seçti, seni çağırdı. Ama bu, bildiğin türden bir çağrı değil, akıllı anlaşılan, kelimelerle ifade edilen bir sesleniş hiç değil. Bazı sesler vardır, kulakla duyulmaz. Onlar, kanın damarlarındaki uğultu gibi bedenin en derin rezonansıdır. Varlığının unutulmuş bir frekansıdır. Bir fısıltı gibi başlar, sonra bir deprem gibi ruhun temellerini sarsar, bildiğin her şeyi yerinden oynatır. Bu ses insanın içine düşer. Bir tohum gibi. Sessizliğin ve yalnızlığın en verimli toprağında kök salar. Onu duymazdan gelebilirsin, meşguliyetle bastırabilirsin. Ama o oradadır. Büyümek için doğru anı bekler. Ve o an geldiğinde artık geri dönüş yoktur. Çünkü o tohum senden daha eski bir şeye aittir. Bu bir çağrı değil. Çünkü çağrılar reddedilebilir. Bu bir davet hiç değil. Davetler nezaket gerektirir ve geri çevrilebilir. Bu bir eşik. Geçilmesi gereken, ertelenemeyen bir sınır çizgisi. Varlığının en ham, en çıplak haliyle yüzleştiğin yer. Maskelerin düştüğü, rollerin bittiği o kaçınılmaz an. Buraya herkes gelmez. Bu yollar kalabalıkları taşımaz. Sadece kendi içindeki boşlukla yüzleşmeye cesaret edenleri ağırlar. Konforu, güvenliği, bildiği her şeyi geride bırakabilenleri. Kendi gölgesinden korkmayanları. Gelenlerin çoğu da neden geldiğini bilmez. Bir isim koyamazlar bu içsel itkiye. Sadece bir eksiklik hissederler. Modern hayatın sunduğu hiçbir şeyin dolduramadığı o derin boşluk. O boşluk aslında bir yankıdır. Buradan, dünyanın çatısından gelen, köklerine çağıran bir yankı. Bu topraklarda yürüdükçe zihnin sana binlerce hikaye anlatacak. Anlamlar arayacak, açıklamalar üretecek. Duyacaklarını, öğrendiklerini, hatta gördüklerini bile zamanla unutabilirsin. Zihin unutmaya, kendini korumak için basitleştirmeye programlıdır. Ama hissettiklerin, onlar farklı. Bu rüzgarın tenindeki dokunuşu, bu sessizliğin içindeki ağırlık, bu yalnızlığın getirdiği o ezici ve aynı zamanda özgürleştirici berraklık. Onlar zihnin ötesindedir. Onlar senin bir parçan olacak. Hücrelerine işleyecek. Seni uzun süre bırakmayacak. Çünkü bazı yolculuklar kilometrelerle ölçülmez. Onlar zamanın kendisiyle ölçülür. Ve sen şimdi zamanın başladığı yerdesin. Eşikte. Dünyada tırmanılmayan dağlar vardır. İnsan elinin değmediği, modern hırsın ve gürültünün ulaşamadığı yerler. Bu dağlar fethedilmeyi bekleyen zirveler değil, saygı duyulması gereken kutsal eşiklerdir. Onların kadim sessizliği, en yüksek çığlıktan daha güçlü bir mesaj taşır. Tırmanılmamaları yasak olduğu için değil. Zaten hiçbir yasa, insanın içindeki o ilkel fethetme arzusunu durduramaz. Buradaki engel fiziki değildir. Çok daha derinde, ruhun coğrafyasındadır. Anlamsız olduğu için. Zirveye bir bayrak dikmenin, bir ego tatmin etmenin burada hiçbir karşılığı yoktur. Bu da, insana kendini değil, kendi hiçliğini gösterir. O boşlukla yüzleşince, tırmanmak anlamını yitirir. Kaylaş bir dağ değildir. O, coğrafi bir formasyonun ötesinde, bilinen dünya ile bilinmeyen arasındaki bir perdedir. Görünenin ardındaki görünmeyene açılan bir kapıdır. Bir sınırdır. Maddenin bittiği, mananın başladığı yer. Zamanın bildiğimiz doğrusal akışının bozulduğu, döngüsel bir hale geldiği bir aralık. Burada zirve yoktur. Çünkü amaç yukarı çıkmak değil, etrafında dönmektir. Yükselmek değil, derinleşmektir. Her adım, fethe doğru değil, mutlak bir teslimiyete doğru atılır. Çünkü tırmanan kimse yoktur. Buraya gelenler bir şeyi aşmaya değil, bir şeye katılmaya gelir. Dağın etrafındaki bu yavaş ve ritmik yürüyüş, evrenin kendi nabzıyla bir olmaktır. Zamana dokunmak istiyorsan, onun hızına, onun kurallarına meydan okuyamazsın. Zaman, kontrol edilmekten çok hissedilmeyi bekler. O, fethedilecek bir düşman değil, içine girilecek bir okyanustur. Onunla yarışmayı bırakmalısın. Yavaşla, dur, nefes al. Ancak o zaman, zamanın kendisi seninle birlikte yürümeye başlar. Bu dağın etrafındaki her adım, zamanın içinde atılmış bir adımdır. Manastırın duvarları taştan değildir. Sessizlikten örülmüştür. Bu, sesin yokluğu değil, daha derin bir varlığın yankısıdır.
Bu sessizliğin içinde zamanın dışına yerleşmiş insanlar yaşar. Onlarla varlıklarını dünyaya haykırmak gibi bir dertleri yoktur. Çünkü var olmak için dışarıdan bir onaya ihtiyaç duymazlar. Bir şey kanıtlamaya çalışmazlar. Çünkü ispat, egonun gölgesidir ve onlar gölgelerden arınmış, kaynağı kendinde olan bir ışığın peşindedir. Bu yüzden yüzleri binlerce yıllık bir sükunetin haritasını taşır. Her çizgi, vazgeçilmiş bir arzunun izidir. Sakladıkları bir sır yoktur. Sır, dışarıda olan için bir meraktır. Bir kilidin ardındaki bilinmeyendir. Onlar için ise her şey içerdedir. Açığa çıkmayı bekleyen değil, zaten orada olan, nefes alan bir hakikat. Sadece henüz taşınamayacak olanı korurlar. Bilgiyi değil, bilgeliği. Kelimeleri değil, kelimelerin ardındaki boşluğu. Bu, bir hazineyi saklamak gibi değildir. Bir tohumu doğru toprak ve zaman gelene kadar muhafaza etmektir. O yük henüz modern zihnin omuzlarının kaldıramayacağı kadar ağırdır. Çünkü o zihin sahip olmak için anlamaya çalışır. Modern insan bedeniyle yaşar. Onu besler, süsler, onunla var olur. Beden, kimliğin kendisidir. Zamanın ve mekanın içinde bir çapa. Tibetli keşiş içinse beden, bir engel değildir. Ama bir amaç da değildir. O sadece bir araçtır. Bir nehrin karşı kıyısına geçmek için kullanılan bir sal gibi. Kıyıya varıldığında sal orada bırakılır. Yolculuk salsız devam eder. Onlar bedenlerini geçer, onu aşar, onun ötesindeki asıl yurda, formun olmadığı o sonsuz alana ulaşırlar. Modern insan her şeyi bilmek ister. Zihin, doymak bilmez bir açlıkla bilgi biriktirir. Her cevap yeni bir soruyu doğurur. Bu, sonu gelmeyen bir gürültüdür. Zihnin kendi kendine konuştuğu, hiç susmayan bir fırtına. Tibet ise şunu hatırlatır: anlamak, bilmekten daha derindir. Ve bazen en derin anlayış, bilme arzusunu terk ettiğinde, o fırtına dindiğinde gelir. Bilmek, her zaman ilerlemek değildir. Bazen durmaktır, bazen geri çekilmektir. Bazen de sessizce oturup, bilinmeyenin kendi kendini ifşa etmesini beklemektir. Cevapları aramak yerine, doğru soruların içinde sessiz kalmaktır. Onlara bakarken bir rahatsızlık duyuyorsan, bu kendi içindeki gürültünün onların sessizliğine çarpmasıdır. Bu hızının onların dinginliğinde anlamsız kalmasıdır. Bu, sahip olduklarının onların sahip olmadıkları karşısında ne kadar yetersiz hissettirdiğidir. Sebebi bu, unuttuğumuz bir ihtimalin yaşayan kanıtıdır. Durmanın, varmanın bir başka yolu olduğunu hatırlatırlar. Ve belki de en önemlisi, aradığımız şeyin, kaçtığımız o sessizliğin tam da içinde olduğunu fısıldarlar. Burada zaman geçmez, yavaşlar. İnsan yürür, zaman durur ve onu izler. Bazı yolculuklar haritada görünmez, bazı isimler vardır, yüksek sesle söylenmez. Şambala bir yer değildir. Belki de Tibet'in sırrı, saklanan bilgi değildir. Belki de asıl soru şudur: bu bilgi kime anlatılmaz? Bazı kapılar açılmaz, sadece önünden geçmen beklenir zamanın izinde.